Bir gün Şehzade Mustafa, teamüllere aykırı olmasına rağmen Akdeniz'de hac yolcularına musallat olan Portakal Kafiri denilen Portekiz gemilerinden birini ele geçirdi. Gemi, meşhur denizci Vasco da Gama'nın yeğenine aitti. Bu denizlerde eğleşmemiz yakında beyhude kalır. Zira batı taraflarında, okyanusun ötesinde altın ve gümüş bol, oraya varan zengin olur. Bu sözler Şehzade Mustafa'nın zihninde yankılandı. Öteden beri yeni dünyaya dair rivayetler dolanıyordu. Meseleyi bilen birine danışmak icap ederdi. Cihanı gezmesi ve harita çizmesiyle bilinen Piri Reis, dinlenmek için Aydın taraflarında yakınlardaydı. Onu huzuruna çağırdı. Şehzade Mustafa, reis, Batı deryaları hakkında bildiklerin var mıdır? Piri Reis, şehzadem, o tarafları haritaya döktüm. Henüz mamur şehirleri azdır. Toprağı işlenmemiş, madenleri kayda girmemiştir. Oralar büyük bir imkan taşır. Lakin büyük derya küçük tekneyle aşılmaz. Piri Reis, bu iş Hızır Reis'le konuşulmadan olmaz. Zira o deryayı yalnız seyretmez, okur. Barbaros Hayrettin Paşa, kaptanı derya sıfatını kullanarak Manisa sancağının tersanelerini denetlemek bahanesiyle Saruhan Sarayı'na vardı. Şehzade Mustafa onu kapıda büyük bir sevinçle karşıladı. "Bu derya aslanını Akdeniz içinde hapsediyoruz," dedi. Üçü kalabalıktan uzaklaşıp şehzadenin çalışma odasına girdiler. Hızır Hayrettin Paşa, "Şehzadem, Akdeniz başka, büyük derya başkadır. Kadırga kürekle yürür, lakin okyanus rüzgarla hükmeder. Büyük deryaya iri gövdeli, yüksek bordalı, yelkenli kalyon gerek. Fırtınasıyla boğuşacak, aylarca erzak taşıyacak gemi gerek." Bu sözler üzerine Şehzade Mustafa kararını verdi. 3 kalyon inşa edilecekti. O halde bu büyük kalyonlardan inşa edelim. Soma'nın meşhur madencilerini dahi Manisa'nın en hünerli çiftçilerini bindirip yeni dünyaya götürüp bir yerleşke kuralım. Eğer külçe külçe altın ve gümüş, dahi envai zirai ve nabati ürün bize değil Avrupa'ya akarsa iktisadımız buhrana girer. İpek ve baharat yolu ehemmiyetini kaybede yazar. Şehzadem, beni oralarda gördüğümüz yabanıl ademler düşündürür. Kendilerini gök rengine boyayıp insan kurban ederlermiş. Büyük piramitleri olan şehirlere sahip ilkel devletleri bile varmış, dedi Piri Reis. Şehzade Mustafa gülümsedi. "Reis, bu iş Avrupalı kafirler için zor olsa gerek. Zira biz ateşli silahlar imparatorluğuyuz. Tüfeklerimizin ve dahi toplarımızın karşısına çıktılar mı, patlamaların ateşinden bizi yaradanları sanırlar, animallah." Hızır Hayrettin Paşa payitahta dönüp olanları divanda açıklayınca şehzadenin sultan babası öfkeye gark oldu. Kanuni Sultan Süleyman. Bir Osmanlı şehzadesi deryaya açılır mı? Evvelce Ceddim Orhan Gazi oğlu Halil'i sandalda dolaşırken aldılar. 3 yıl Bizans onu devlete karşı kullandı. Dedemin kardeşi Şehzade Cem'i Avrupa'ya kaçırıp kullandılar. Devleti fitneye düşürdüler. Ya benim şehzadem dahi küffarın eline geçerse? Rüstem Paşa, "Hünkârım, diyelim ki bunlar olmadı. Büyük gemi yalnız denizde kalmaz. Limana gelir, saraya yanaşır. Allah muhafaza, halkın ve ordunun sevdiği son şehzade babasına darbe yaptığında bu sizin babanız Selim Han'dı. Babanızın dedenize yaptığı oğlunuza kötü numune teşkil etmiş olabilir. Şehzademiz yüz bulursa devlet nizamı sarsılır." Hızır Hayrettin Paşa öfkeyle, "Ata ile oğlu birbirine düşman edersin paşa. Hünkârım, oğlunuz size karşı sadece sevgi doludur. Onun derdi devlete ve reayaya hizmettir." Hızır Hayrettin Paşa divan sonunda Rüstem Paşa'ya çıkışır. "Bana bak Bitli, dünyanın en güçlü devletinin kaderini çizmek, sınırlarını büyütmek, önceki görevini atıfla ahırda at büyütmeye benzemezler." Divan dağıldı. Sultan Süleyman, Şehzade Mustafa'ya hükmünü bildirdi. Şehzadelerin gemicilik etmesi men olundu. Sen ol, seni bunca seven babanın kalbine fitne salma. Ne iş görürsen, bir gün padişah olabilen de görürsün. İmdirük, padişahı alem penah menem dahi, senin de hünkârınım.
Olmayacak işlere heves etme oğul. Bunları cevanlığına, mizacının atamız Ebu'l-Feth Mehmet Han'a benzemesine veririm. Lakin unutmayasın ki devlet selameti her hevesten üstündür. Bundan gerusene babalık değil, hünkârlık ettirme oğul. Vesselam. Osmanlı iç deryaya hükmetti. Adı Cihan İmparatorluğu'ydu. Yalnız bilinen eski cihanın imparatorluğu olarak kaldı. Yeni kıtalara yayılamadı. Ya merhum şehzade bu kadar öngörüsüyle başarabilseydi? Tarih bazen yapılanı değil, yapılamayanı da anlatır. Bu ilk fikirdi, son değil. Eğer başarılı olunsaydı neler olabilirdi? Devamının gelmesi için lütfen abone olup takipte kalmayı unutmayın efendim.